Selam millet. Project Zomboid'de çok fazla mod var ve bu modların birçoğu absürt veya oyunun dengesini bozan modlar. Eğer hangi modları kuracağınız konusunda kafanız karıştıysa veya oyunun dengesini bozmadan oyundan birazcık daha fazla zevk almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Güncel olarak oynadığım Project Zomboid serimdeki kullandığım modları size kısa kısa elimden geldiğince temelde ne işe yaradıklarını anlatmaya çalışacağım. Bu arada mod listesine ulaşmak için açıklamaya bakmanız yeterli. İlk 4 modumuz araba modu. İçinde bulunduğumuz dünyaya birbirinden farklı güzel görünümlü arazi araçları ekliyor. Bu araçların içinde 89 model Land Rover'lar ve hatta 91 model Range Rover'lar var. Bunun yanı sıra askeri zırhlı araçlarımız da mevcut. %50 Wood Weight. Bu mod oyundaki kütüklerin ve tahtaların ağırlığını %50 oranında azaltıyor. AKA Hair. Bu mod karakterimize seçebileceğimiz fazladan 2 saç ve 1 sakal modeli daha ekliyor. Oyunda siyah çantalar neredeyse gözükmüyor. Backpack Borders modu sayesinde depolama slotlarımızın sınır çizgileri daha belirgin hale geliyor. Alternative Inventory Rendering. Bu mod tamamen yazılımsal bir mod. Bu mod envanter kodlarını düzeltir ve bu sayede kasmayı azaltır. Okunan kitap ve kasetleri işaretler. Bu sayede ben bu kitabı okumuş muydum veya ben bu eğitim kasetini dinlemiş miydim paradoksuna girmezsiniz. Ayrıca silahınıza takılı olan susturucu vesaire gibi eklentilere de bakmanızı kolaylaştırır. Basements yani bodrum modu. Ben buna sığınak diyorum. Etrafta bulduğunuz dergilerle nasıl yerin altına sığınak yapılacağını öğreniyor ve kendinize sığınak inşa edebiliyorsunuz. Bu modun adını telaffuz edemedim. Olayı şu: minimum ve maksimum zombi öldürme aralığı belirliyorsunuz ve belirlediğiniz sayı aralığına ulaştığınızda her gece size soğukkanlı özelliği kazanma şansı veriyor. Maksimum sayıya ulaştığınız gece kesin olarak soğukkanlı oluyorsunuz. Containers. Bu mod dünyamızda etrafa dağılmış şekilde konteynerlar ekliyor. Konteynerların içinden az buz da olsa loot çıkıyor. Oyunda normalde bütün itemler eşya olarak sınıflandırılıyor. Bu da karmaşaya sebep oluyor. Bu mod sayesinde bütün eşyalar kıyafet, yemek, silah gibi kategorize ediliyor ve daha düzenli bir şekilde gözüküyor. Brita'nın zırh paketi. Bu mod oyuna fazlasıyla şapkalar, kasklar, kıyafetler ve zırhlı kıyafetler, ha bir de gece görüşü gözlüğü denilen o filmlerde gördüğümüz şeylerden ekliyor. Bushcraft Gear Rare Weapons. Bu mod oyunun dengesini bozmayan 3 farklı yakın dövüş silahı ekliyor. Cats Faster Reading Mod Slower versiyonu. Bu mod sayesinde oyundaki kitap okuma hızımız birazcık hızlanıyor ve kitap okumak zulüm olmaktan çıkıyor. Otururken biraz daha hızlı kitap okuyabiliyor ve hareket ederken de kitap okumaya devam edebiliyoruz. Bu mod sayesinde oyuna çok fazla tişört, kazak, sweatshirt, ceket, yelek, pantolon, tulum, etek, iç çamaşır ve biraz da çanta ekleniyor. Braven's Common Sense modu sayesinde bütün kapıları levye ile açabilir, hareket ederken çantamızdakileri yere atabilir ve konserveleri bıçak veya tornavida yardımıyla açabiliriz. Craft Helper Continued. Oyunun craft sistemi çok karışık. Bu mod neyin ne işe yaradığını ve elinizde bulunan şeyle neler yapabildiğinizi size gösterir. Bu mod sayesinde haritada serbest bir şekilde çizim yapabilirsiniz. Extra Map Symbols. Bu mod haritamıza çok fazla sayıda kullanılabilen sembol ekler. Fishing Plus. Balık tutma sistemini geliştirir. Balıkçılık yeteneğimize göre tuttuğumuz balıklar değişir. Aynı zamanda balık tutarken balıkçılık yeteneğimizi geliştirir. Fuel Site Indicator. Bu mod sayesinde araç göstergesinde benzin deposunun ne tarafta olduğunu küçük bir ok işaretiyle görürüz. Gunrunner's Weapon Pack. Bu mod oyun dengesini bozmayan bazı menzilli silahlar ve yakın dövüş silahları ekler. I don't need a lighter. Bu mod sayesinde artık ocağa kafamızı uzatıp sigaramızı yakabiliyoruz. Ayrıca arabanın içerisine de kullanılabilir bir araba çakmağı ekliyor. Improved Hair menü. Karakter oluşturma ekranında saç seçerken seçtiğimiz saçı görsel olarak gösteren bir panel ekliyor. Susturucu olmadan silah kullanmak dünyayı zombiler basmışken saçmalık ötesi. Bu susturucu modu sayesinde kafamız rahat bir şekilde silah kullanabiliyoruz. Tabii ki susturucu takılıyken silah menzilimiz biraz azalıyor. Just throw them out the window. Bu mod sayesinde artık öldürdüğümüz zombilerin cesetlerini pencereden aşağıya atabiliyoruz. Evet, merdivenler. Oyundaki merdivenleri artık kullanabiliyoruz. Ayrıca kendi merdivenlerimizi de yapabiliyoruz. Map Legend UI. Haritadaki binalar oyunda renklere ayrılmış durumda. Fakat bu renklerin ne anlama geldiğini internetten bakmadan bilemiyoruz. Bu mod sayesinde renklerin anlamları haritamızı açtığımızda gözüküyor.
Mini sağlık paneli. Bu modu kurmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Oyunda sol alt tarafta ısırıldığımızda veya bandajımız kirlendiğinde bir panel beliriyor. Böylelikle rahat bir şekilde sağlığımızı kontrol edebiliyoruz. Artık oyundaki koşu bantlarını elektrik varken kullanabiliyoruz. Bu sayede fitness ve zindeliğimizi geliştirebiliyoruz. Bu mod sayesinde oyunda ağzımızı ve burnumuzu kapatan maskeler bizi çürümüş ceset kokularından koruyor ve bu sayede zehirlenmiyoruz. True Actions modları. Bu modlar tamamen görsellik içindir. Artık dans edebiliyor, koltuklara oturabiliyor ve yataklara uzanabiliyoruz. Spear Traps. Bu mod sayesinde toprağı kazıp içerisine mızrak koyabiliyoruz ve bu tuzaklardan geçmeye çalışan zombiler ölüyorlar. Kazdığımız bir alana 5 mızrak koyabiliyoruz. Bir zombi bir mızrağı parçalıyor. Aman dikkat edin, tuzaklar sizi de öldürüyor. Bunu kapatmak için ayarlardan mızraklı tuzakların oyuncuya zarar vermesini kapatmalısınız. Sleep on it. Bu mod sayesinde artık uyurken sıkkınlık ve mutsuzluğumuz azalıyor. Shark's Weapon Pack. Oyuna birçok yakın dövüş silahı ekliyor. Rain Wash. Bu mod sayesinde artık yağmur yağarken yıkanabiliriz, hatta arabamızı bile yıkayabiliriz. Bu modu ben de yeni keşfettim. Bir tişört yıkadığımızda biten sabunumuzun ömrünü 2 kat arttırıyormuş. Galiba artık pantolonumuzu da yıkayabileceğiz. Bu mod yanımızda makasımız varsa defter, dergi ve gazeteden bant yapabilmemizi sağlıyor. SWAT ve Riot Pack. Bu mod oyuna zırhlı SWAT ve polis kıyafetleri, kalkanları, el bombası, sis bombası, bir adet pompalı silah, ayrıca SWAT ve polis arabaları ekliyor. Bu mod sayesinde artık mevsimler arası geçişimiz daha hızlı. Oyunda bir ay geçmesi için gerçek hayatta 30 saat beklememize gerek yok. Bu mod üzerimizde giyili olan kıyafetleri ve zırhları detaylı bir şekilde gösteren bir panel ekler. Bu mod sayesinde artık jeneratör veya cesetleri taşırken elimizde gözükecekler. Bu mod yokken gözükmüyorlardı. More Simple Traits, karakter yaratma ekranına daha fazla iyi ve kötü özellikler ekler. More Description for Traits, karakter yaratma ekranındaki özellikleri detaylı bir şekilde açıklar. Scrap Weapons, oyunda çer çöpten yani hurdalardan yakın dövüş silahları yapmamızı sağlar. Bu silahlar pek güçlü değiller ama hiç yoktan iyidirler. Silahların tariflerini öğrenmek için etraftaki dergileri bulup okumamız gerekiyor. Scrap Armor, bu mod ise az önceki modun zırh versiyonu. Birebir her şey aynı. The Workshop, Scrap modlarının çalışması için gerekli olan mod olur kendileri. Ayrıca oyuna tezgah ekler ve bu tezgahta el emeği, göz nuru, silah ve zırhlarınızı yapabilirsiniz. Day New modu. Zombi virüsünün ilacı aslında varmış. Etrafta gezen ve çok nadir bulunan araştırmacı zombilerin içerisinden bulabileceğiniz ve ısırıldığınızda o ısırığın zombileşme sürecini iptal eden bir ilaç tüpü ekler. Horde Night modu. Belirli aralıklarla bizim üstümüze zombi sürüleri gönderir. Bu zombilerin sayısını, ne sıklıkla gönderileceklerini biz belirleriz. Eğer bu modla birlikte oynayacaksanız size tavsiyem zombilerin yeniden doğmasını kapatmalısınız. Geldik son ve en güzel modumuza. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu mod şu anda aktifleşmiş durumda. Beğenmekten ve yorum yapmaktan çekinmeyin. İzlemediyseniz Project Zomboid serimi izlemenizi öneririm. İyi günler.